Dilimsel Düşünce'den merhaba, ben Ümit. Bugün İzmir Foça Gencelli sahilinden sesleniyorum. Biraz duble kelimeler, yani eşil kelimeler hakkında konuşalım. Türkçe'de duble veya eşil deniyor bu tür kelime gruplarına. Ee, Dublet diyen de var fakat bu Fransızcadan gelme bir kelime ve Fransızca'da o kelimenin sonundaki T okunmuyor, birçok kelimede okunmuyor. O yüzden duble demek e, daha iyi sanki. Tabii bu duble az önce dedik, duble İskender'deki duble değil. Duble dediğimizde ikili demiş oluyoruz. Fakat bu kelime grubu her zaman ikili olmak zorunda değil. Üçlü de olabiliyor, dörtlü de olabiliyor. Hatta şurada e, müzik, musiki, mızıka olarak bir üçlü grubumuz var. Bunların üçü de Yunanca musike kelimesine dayanan kelimeler. Musike kelimesi Arapçaya geçip oradan bize e, musiki olarak gelmiş. Fransızca üzerinden müzik, İtalyanca üzerinden de mızıka olarak gelmiş. Bu bir kitap tanıtımı bölümü değil. Fakat elimizde şöyle güzel bir kitap var. Profesör Doktor İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Kara'nın Ayrı Düşmüş Kelimeler adlı kitabı. Müstakil bir çalışma duble kelimeler üzerine. Türkçe'de başka böyle müstakil bir çalışma var mı bilmiyorum. Kontrol etmedim aslında. Belki tezi olarak vardır ama kitap olarak karşıma çıkmadı. Kapağında da bazı duble kelime grupları var. Mesela istop ve stop, mevsim ve muson, mesel masal, kervan karavan diye gidiyor. Bu bir tanıtım bölümü olmadığı için kitabı detaylıca ele almıyoruz. Fakat şöyle bir içindekiler kısmına birkaç sayfasına bakalım. Yöntemini, gidişatını görmek için. Türkçe kelimelerde fonosemantik başkalaşma. Yani fonosemantik derken sessel ve anlamsal başkalaşma. Ve şurada alınma kelimelerde fonosemantik başkalaşma. Yani Türkçedeki ikilileri Türkçede oluşanlar ve Türkçe dışarıdan gelenler olarak ikiye ayırmış, iki ana başlığa ayırmış. İkinci başlığı da yani dışarıdan gelenleri de Doğu kökenler ve Batı kökenler olarak ikiye ayırmış. Onun alt başlıkları olarak da o sessel ve anlamsal başkalaşmanın yolu, yani ses düşmesi mi, ses kalınlaşması mı, hece düşmesi mi, metatez mi, yani harflerin yer değişmesi mi gibi farklı olaylara göre, farklı ses ve ses olaylarına göre ve anlam olaylarına göre kelimeler gruplandırılmış. İlerleyen kısımlarda da bu başkalaşmalara örnekler veriliyor. O kelime grubu açıklanıyor etimolojisiyle, o başkalaşmanın sessel ve anlamsal olarak nasıl gerçekleştiği ile ilgili açıklamalar veriliyor ve o şekilde her bir başlığa değiniliyor. En sonunda da kelime listeleri, yani dizgiler var. Bu şekilde Kesit Yayınları'ndan çıkan, bende ikinci baskısı olan bir kitap. Belki üçüncü baskısı da vardır. Emin değilim. Duble kelimeler konusu tabii ki daha da derinleştirilebilir. Fakat bu konu kendi içinde çok problematik olmadığı için, kitabımızda biraz tanıttığımız için artık örneklere geçebiliriz. 21 kelime grubumuz olacak örnek olarak. İlkiyle başlayalım. Hareke ve hareket ile. Hareketin anlamını zaten biliyoruz. Hareke ise Arap yazısına özgü bir kavram. Hareke, sessiz harflerin altına üstüne konan işaretler oluyor. O sessiz harfin hangi sesle okunacağını göstermek için. Çünkü sessiz harfleri bir sesle, bir ünlüyle telaffuz etmek kolaydır, mümkündür bazen. Bazı sessiz harfler tabii ünlüye ihtiyaç duymuyor da. Yani bu işaretleri koyarak, o ünsüz harfe bir ses ekleyerek onu hareketlendirmiş oluyoruz. Ona bir hareket vermiş oluyoruz. Bu iki kavram arasındaki anlamsal ilişkiyi böyle düşünebiliriz. İkinci kelime grubumuz eleman ve element. Eleman Fransızcadan geliyor, element de Almancadan geliyor. İkisi de aslında aynı kelime. Yani ikisi de Latince elementum kelimesinden geliyor. Fransızca'da sonu ment diye yazılan kelimeler man diye okunuyor. Üçüncü sırada oda ve otağı var. İkisi de aslında aynı kelime geçmişe gittiğimiz zaman, ama günümüze geldikçe otağı kelimesi daha çok büyük çadır, hükümdar çadırı, bey çadırı gibi bir anlamda kullanılıyor. Oda ise bildiğimiz oda. Bir başka ikilimiz, bir başka dublimiz kadın ve hatun. Bunların ikisinin soça hvaten diye herhalde okunabilecek bir kelimeye dayandığı düşünülüyor. Arada bir nüans var tabii. Kadın ve hatun aynı şey değil. Anlamsal, sessel ve imlasal bir farklılık ortaya çıkıyor tabii. Tüm dublelerde olduğu gibi. Beşincisi Adem ve Adam. Burada şu ilginç, tarihsel olarak ikisinin de aynı kelime olmasına rağmen Adam iki tane kısa ünlüyle söyleniyor. Adem'in ilk ünlüsü, ilk hecesi uzun. Bu da duble kelimelerde karşımıza çıkan ilginçliklerden. Adem aslında bir özel isim. Adam kelimesi, yani onun varyant hali sonradan ortaya çıkıyor. Yani Adem peygamberin ismi sonradan tüm insanoğlu için, tüm insanlık için, insan için, daha sonradan da genelde erkek için kullanılmaya başlıyor. Adem kelimesi İbranice kökenli, bize Arapçadan gelmiş bir kelime. Adam kelimesi de Türkçe'de ortaya çıkan bir form. Arapçada olan bir form değil, yani Arapçada böyle bir Adem ve Adam ikiliği yok. Bu Türkçe'ye has bir şey.
6. sırada ajan ve acente veya acenta kelimelerini görüyoruz. Ajan da bunlarla alakalı değil, o farklı bir şey tabii. Bu iki kelime de Latinceye dayanıyor. Latince kelimenin sonundaki ens bir partisip eki, yani geniş zaman etken sıfat fiili ortacı yapan bir sonek. Bu durumda acente veya ajan ikisi de iş yapan anlamına geliyor. Ago fiili Latince'de iş yapmak, uğraşmak, bir şey halletmek anlamına geliyor. Ajan da, acente de iş yapan anlamında kelimeler. Fransızca'da tabii sonu an olarak telaffuz ediliyor. Ente veya anta ile biten Türkçe'de Latince köklü kelimeler de Türkçe İtalyanca üzerinden gelmiş oluyor. Mesela pırlanta, bu da bir partisip. Etken geniş zaman partisipi, parıldayan anlamına geliyor. 7. sırada batarya ve bateri var. Burada kıymetimi bilin arkadaşlar. Bakın, askeriyede top silahı, virgül, birkaç şeyin birleşimi ile oluşan takım, virgül, pil şeklinde bir sıralama, yani anlam sıralaması yapıyorum. Aslında anlamsal evrimi de orada anladığım kadarıyla göstermeye çalışıyorum. Yani batarya nasıl hem top silahı, askeriyedeki top silahı anlamına geliyor, hem de elektronik aletler için kullandığımız kelime anlamına geliyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Anlam evrimini bu 3 virgüllerle ayrılmış 3 şeyden, onların sırasından takip edebilirsiniz. Batarya askeriyede top silahı anlamına geliyormuş. Çünkü vurmayla alakalı bir şey. Bateri de, yani davul seti de vurmayla alakalı bir şey. Anlamsal ilişkiyi öyle kurabiliriz. Sırada kaos ve gaz var. Kaos eski bir kelime. Ta antik Yunan'dan beri geliyor. Gaz da bunun farklı telaffuzuysa eğer bir duble sayabiliriz bunu. Eğer sıfırdan ama kaosa benzetilerek türetilmiş bir kelime ise o zaman buna duble diyemeyiz. Etimolojisini oturup detaylıca araştırmadım açıkçası. Fakat kabaca baktığım kadarıyla kaos kelimesinin kimyager Van Helmont tarafından Hollandaca telaffuz olarak gözüktü. O yüzden bunu burada duble olarak aldım. Kaos, boşluk, karmaşa, karmaşayı boş verelim de asıl anlamı boşluk, açıklık demek. Dolayısıyla düzensizlik gibi bir anlam genişlemesine uğramış. Gaz da zaten maddenin düzensiz, uçucu hali oluyor, şekilsiz hali oluyor. İkisi arasındaki anlam ilişkisi budur. Moğolca üye kelimesi Uygurca'ya öğe olarak geçmiş. Dil devrimi döneminde 1935'lerde, 40'ların başında bu iki kelime Türkçe'ye dahil edilmiş. Üye ve öğe olarak, iki farklı anlam olarak. 10. sırada taşgaru var. Türkçe kökenli, Öztürkçe bir kelime. Dışarı ve taşra olarak iki farklı şekilde günümüz Türkçesinde karşımıza çıkıyor. Dışarı olarak bir ünlü daralmasıyla karşımıza çıkıyor. Ayrıca taşra olarak karşımıza çıkıyor. Taşra dediğimizde de metropol, şehirler harici şehirler ve yerleşim yerleri anlamına geliyor. Kemer Farsça bir kelime. Yunanca üzerinden Latince'ye geçmiş, oradan Avrupa dillerine, İtalyanca'ya ve İngilizce'ye de geçmiş. Kamera ve kamera olarak İtalyancadan ve İngilizce'den Türkçe'ye gelmişler. Kamera dediğimizde giyim odası anlamında kullanıyoruz. Kamerayı zaten biliyoruz. Kamera, buradaki kamera obscura diye, aslında bunu internette biraz aratırsanız anlam ilişkisini görebilirsiniz. Ben çok uzatmayayım burada. Sonra hoca ve koca var. İkisi de aynı Farsça kelimeden geliyor. Hace kelimesinden geliyor. İkisinin de anlamını biliyoruz yani. Hoca ve koca, daha ne olsun yani. 13. sıradaki dublemiz tanışmak ve danışmak fiilleri. Bunların ikisi de aynı Türkçe, eski Türkçe fiile dayanıyormuş. Tanışmak fiiline. Anlam ayrışması sonrasında bugünkü hallerini, modern hallerini biliyoruz. Yunanca okyanos kelimesi Arapçaya kamus olarak ve okyanus olarak iki farklı şekilde geçmiş. Kamus birincisi, yani lügat, sözlük demek. Okyanus da büyük deniz demek. Bu ikisi arasındaki anlam ilişkisi gerçekten merak uyandırıcı ve bence zenginlik katan, genel kültür katan şeylerden biri. Sadece bu değil, yani genel olarak aynı kökten gelen kelimeler arasındaki, duble kelimeler arasındaki anlam ilişkisi. Mesela badana ve battaniye, bunların ikisi birer duble kelime. İki bambaşka anlam var fakat arada bir ilişkinin olması gerekiyor. Çünkü duble bunlar. O ilişki nedir? Veya çok anlamlı bir kelimenin farklı anlamlar arasındaki ilişki ne? O da çok önemli. Mesela İngilizce'de state hem durum demek hem devlet demek. Nasıl oluyor bu? Okyanos, Yunan düşüncesinde, Yunan mitolojisinde dünyanın etrafını saran, yani tepsi şeklindeki düz dünyanın etrafını saran, kuşatan nehir tanrısı, nehir şeklindeki tanrı. Yani oradan okyanusun bir kuşatma, bir şeyi sarmalama fikri var zihinde. 14. 15. yüzyıllarda yaşamış ve Arapçanın büyük bir sözlüğünü yazmış olan Firuzabadi de herhalde sözlük çok kuşatıcı, kapsayıcı olduğu için sözlüğe el kamusel muhit demiş. Yani muhit olan kamus, yani kuşatan, muhit kuşatan demek. Kuşatan kamus. Kamus orada okyanus anlamında kullanıyor. Yani kuşatan okyanus. Sonradan bu sözlüğün adı kamus diye kalıyor kısaca. Sonradan diğer sözlüklere de kamus denmeye başlıyor. Yani aslında kamus okyanus demek. Yani sözlüğün ismi olan kamus kelimesi, ki özel isimdir burada, cins isimleşiyor, jenerikleşiyor. Bu sözlüğün Türkçe'ye çevirisini de mütercim Asım Efendi yapmış 1810'ların başında ve 1814'te yayımlanmış.
Bu eski harfli sözlüğün Latin harflerine çevrilmiş modern versiyonunu da Yazma Eserler Kurumu'nun web sitesinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. 6 cilt halindedir. 6000-7000 sayfa falan yapıyor. Mevsim ve muson kelimeleri. Mevsim kelimesi nasıl olmuşsa Arapçadan Portekizce'ye, oradan Fransızca'ya, oradan da Türkçe'ye gelmiş muson olarak döne dolaşa. Bir de mevsim direkt Arapçadan Türkçe'ye gelmiş mevsim olarak. İkisi de mevsimle yani iklimle, havayla ilgili kelimeler. Klima ve iklim. Klima Yunanca bir kelime. Arapçaya geçmiş. Nasıl biz kelime başında, hece başında iki sessiz sevmiyorsak yan yana, Araplar da klima yerine iklim yani metatez yapıp i'yi baş alıp öyle kullanmışlar. Platon yerine Eflatun veya Felatun dedikleri gibi. Klima kelimesi eski Yunanca klino fiilinden geliyor. Bu fiil yatmak, bir şeyin üstüne eğilmek anlamına geliyor. Klinik de bu kelimeden gelir mesela yani yatılan yer anlamında. Klima eğim demek ve bölge anlamında, kuşak anlamında kullanılıyor. Yunan coğrafyacılar dünyanın ekvatordan kutuplara kadar olan eğimini farklı kuşaklara, farklı bölümlere ayırmışlar. Farklı eğimler demişler, klima demişler. Oradan işte klima kelimesi kuşak, iklim, bölge anlamında kalmış. İklim de zaten iklim demek. Arapça cihaz kelimesi bozuk telaffuzla cihaz olarak da telaffuz edilmiş diye söyleniyor. Buradan yola çıkarak duble kelimelerin nasıl oluştuğundan, oluşabileceğinden biraz bahsedelim. Birkaç farklı yolu vardır bunun. Bir tanesinden bahsedelim. Bir kelimemiz var elimizde. Bu kelimenin ifade ettiği bir anlam var, işaret ettiği bir anlam var. Kelimeye işaret eden diyelim o yüzden. Çünkü biz bir kelimeyi duyduğumuz zaman aslında aklımıza o kelime bir anlam getiriyor, bir anlamı işaret ediyor. Bu kelimenin tabii ki bir telaffuzu var ve bir de imlası var. Bazen imla ve telaffuzda alternatifler ortaya çıkabilir. Yani varyasyon ortaya çıkabilir. Mesela sigara kelimesini cigara diye de söylüyor ve bazen yazıyoruz. Bazen de kelimelerin anlam alanı genişler. Bir kelime çok anlamlı hale gelir. Birden fazla anlamı işaret eder hale gelir. Birden fazla anlamın ve birden fazla imla ve telaffuzun olduğu durumlarda bazı anlamlar ve bazı imla ve telaffuzlar birbiriyle eşleşebilir. Bu sürecin sonunda da iki farklı leksem, iki farklı sözlük birimi ortaya çıkmış olur. İki farklı imla, iki farklı anlam, iki farklı telaffuz ortaya çıkar. İki farklı kelime olur artık bunlar. Geç de olsa duble kelimelerle ilgili böyle bir tarif yapmak gerekiyor diye düşündüm. Alfa ve elif. Alfa kelimesi Yunan alfabesinin ilk harfinin adıdır. Bu kelime son yıllarda sıfat olarak da sıkça kullanılıyor Türkçe'de. Alfa erkek, alfa hareket gibisinden ifadelerde üstünlük bildiren bir anlamda karşımıza çıkıyor. Elif ise Arap alfabesinin ilk harfi. İnce uzun bir çizgidir bu elif ve bu sebeple estetik olduğu da düşünülmüş. Nişanyan atlar sözlüğünde farklı bir açıklama getirmiş fakat Elif'in kadın ismi olarak kullanılmasında bu estetik algının da bir payının olduğunu düşünüyorum ben. Ya en azından benim için. Neyse Elif alfa ilişkisine dönelim. İlk alfabe olan Fenik alfabesinin ilk harfinin adı Alep. O alfabede ilk harf bir öküz kafası resmi olduğu için harfin adı da öküz. Yani Alep öküz demek. Bu kelimede Yunanca'da alfa, Arapça'da elif olmuş. 19'da günah ve cinayet var. Belki duymuşsunuzdur. Dinle ilgili birçok kavramın ismi aslında Türkçe'ye Arapçadan değil Farsçadan gelmiş. Farsça kökenli isimler mesela namaz, peygamber, oruç, abdest gibi. Günah da bunlardan biri. Günah Farsça bir kelime, Arapça bir kelime değil. Arapçada G sesi olmadığı için G ile başlayan bir kelime geldiğinde bu C'ye dönüşüyor Arapçada. Türkçe'ye de o yüzden günah kelimesi Farsçadan Arapçaya geçmiş, cinayet olmuş, cinayet olarak Arapçadan Türkçe'ye gelmiş. Yani günah ve cinayet aslında ikisi de aynı kökenden gelen kelimeler. Aynı kelime aslında. Yine Farsça kökenli bir kelime ceviz ve koz. Bu G sesinin Arapçada olmamasından bahsetmiştik. K, C'ye dönüşüyor. Herhalde O sesi olmadığı için o da A arası bir sese dönüşüyor. Yani goz Arapçaya ceviz olarak geçiyor. O da Türkçe'ye ceviz olarak geliyor. Ceviz ve koz arasındaki anlam ilişkisi de sanırım koz olan şeylerin yani oyunlarda kullanılan şeylerin ceviz ağacından yapılmasıydı. Emin değilim. Son kelime grubumuz iskele ve skala. Kelimelerin birbirlerine benzerliği zaten bariz. Biri iyi görüyoruz iskelede. O da az önce söylemiştik, birkaç kez söyledik. Kelime başında, hece başında çift ünsüz sevmememiz. İskele basamak anlamında. Dolayısıyla rıhtım anlamı da var. Yani ayak basılan, gemiden ayak basılan yer anlamında. Basamakla ölçek de birbiriyle alakalı bir şey. O yüzden skalada ölçek demek. Yani iskele, skala ikisi de ölçek, basamak gibi bir anlama geliyor. Türkçe'de daha birçok duble var. Türkçenin kelime haznesinin oluşmasında dublelerin önemli bir yeri var. Bu gördüğümüz 21 örnek benim zamanla biriktirdiğim örneklerden bazılarıydı. Kitapta bunlardan bazıları olmayabilir. Bilmiyorum. Teker teker eşleştirmedim. Kitapta tabii daha fazlası var. Kitapta olmayan dubleler de var. Kitabın Türkçedeki tüm dubleleri kapsama gibi bir iddiası var mıydı onu da hatırlamıyorum. Kitapta olmayan dubleler karşıma çıktı.
Yani dubleler böyle ilginç, güzel, basit bir konu, eğlenceli bir konu. Bu videonun açıklama kısmında kaynakça dosyamızın linkini görebilirsiniz. O kaynakça dosyasında benim aklıma gelen dubleler, benim bulduğum dubleleri ve kitaptaki dubleleri kitaptan aldıklarımı belirtmek kaydıyla bir liste olarak ekleyeceğim. Zamanla karşıma çıkan dubleleri de oraya ekleyeceğim. Yani bir duble havuzu orada oluşacak. İsterseniz siz de yorumlara duble ekleyebilirsiniz. Tabii listeye bir bakın önce ekleyeceğiniz duble orada var mı yok mu diye. Türkçenin duble havuzunu o kaynakça dosyasında biriktirebiliriz. İsteyenler oradan kullanabilir, alır bakabilir. Merak edenlerin dublelere bakabileceği, sayısını görebileceği bir yer olsun, yeri belli olsun. Evet, bugünlük bu kadar. Ben Ümit Duran. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dilimsel kalın.